Merhaba. Bir prenses olmanın kulağa bir peri masalı gibi geldiği bir dünyada, kraliyetin altın kapıları ardında Prenses Anne'in kimsenin anlatmaya cesaret edemediği bir gerçeği saklıydı. Dünya tacın ihtişamıyla yıkanırken Anne sarayın asla kabul edemeyeceği kadar karanlık ve yalnız bir gerçeklikle büyüdü. O ne tahtın merkezinde olan ağabeyi Charles'ın parlaklığına sahipti ne de geleneksel bir prensesin zarafetine uyuyordu. O kuralları hiçe sayan, atların üzerinde özgürlüğünü arayan, inatçı, dürüst ve kraliyet ailesinin en az anlaşılan üyelerinden biriydi. Bugün History Medya'da Prenses Anne'in hayatındaki trajik gerçekleri, onu Britanya monarşisinin en güçlü ve aynı zamanda en hafife alınan figürlerinden biri haline getiren olayları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Kraliçe 2. Elizabeth daha tahta çıkmadan önce bile Anne'in hayatı görev, seyahatler ve siyasi baskıyla doluydu. Kraliçe taç giydikten sonra ise normal anneliğin izleri tamamen silindi. Kraliçe doğru olanı yaptığına ve çocuklarına istikrar sağladığına inanarak aylarca dünyayı dolaşırken Anne ve Charles bakıcıların elinde kaldı. Biyografiler kraliçenin kendisinin de aynı katılık içinde büyüdüğünü açıklıyor. Ancak Anne için bu katılık sadece tek bir anlama geliyordu: mesafe. Daha ergenlik çağındayken yatılı okula gönderilen Prenses Anne zaten zar zor gördüğü ailesinden daha da uzaklaştı. Diğer kraliyet üyeleri şöhret sahnesinin tadını çıkarırken Anne tüm benliğiyle buna karşı koydu. Onun meşhur sözü, "Hiçbir zaman prenses olmayı istemedim. Sadece bir kapris değildi. Sürekli yabancı gözler tarafından izlenen bir hayatta nefes alabilmek için atılan bir çığlıktı." Halk önünde olmaktan, yabancılarla el sıkışmaktan ve tanımadığı insanlarla kurulan o ritüel hale gelmiş yakınlıktan nefret ediyordu. Bu dürüstlüğü basının acımasızca kullanmasına yol açtı. Kısa sürede zor, ulaşılmaz ve sabırsızlığı ulusal bir tartışma konusu olan genç kadın olarak nitelendi. Charles işbirlikçi görülürken Anne bu oyunu oynamayı reddeden kibirli bir prenses olarak damgalandı. Peki kraliyet spot ışığı Prenses Anne için soğuk bir projektör gibi hissederken hayatı nerede bir sıcaklık buldu? Bir atın sırtında. Orada kısrakların burun deliklerinden çıkan soluk buharları ve nal sesleri arasında o tacın asi kızı değil, sadece Anne'di. Geniş tırıs parkurlarında özgürlüğünü arayan bir genç kız. Atlarla kurduğu bu sessiz dil onu annesine herhangi bir saray ritüelinden daha fazla bağlıyordu. İki dünyayı birbirine ören görünmez bir iplikti bu. Anne sadece ata binmekle kalmıyor, adeta atlarla bütünleşiyordu. Okuldan mezun olduktan sonra kendini bu dünyaya daha da adadı. Profesyonellerle antrenman yaptı, daha iyi, daha hızlı, daha isabetli oldu. Yıllarca bu yeteneği saray duvarlarının ve protokollerinin arkasında gizli bir sır gibi kaldı. Ancak 1971'de artık hiçbir şey gizlenemezdi. En turnuva alanlarında bir fırtına gibi esti, art arda yarışmalar kazandı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldı ve BBC tarafından yılın sporcusu seçildi. Halkın mesafeli durduğu sessiz prenses aniden bambaşka bir seyirci kitlesinin kahramanı oldu. Bir sonraki büyük hedefi olimpiyatlardı. 1976'da Montreal'de başlangıç çizgisinde durduğunda olimpiyatlara katılan ilk İngiliz kraliyet ailesinin üyesiydi. Ancak ironik bir şekilde bu büyük an parlak bir bölüm değil, bir boşluk perdesi oldu. En yarışı bitirdi ama hayalleri kar üzerindeki izler gibi silindi.
Ciddi bir yaralanması olmamasına rağmen yeni bir düşüş onu zihinsel bir boşluğa sürükledi. Daha sonra sadece her şeyin iyi gittiğini ve sonra birden hiçbir şey olmadığını, sadece sessizlik kaldığını söyleyecekti. Asla istemediği bir spot ışığı altında bir hayat ve hatırlayamadığı bir zafer. Bu sadece kimse bakmadığında en güçlü şekilde parlayan bir kadının trajedisiydi. Montreal Olimpiyatlarındaki anıları sonsuza dek silinmiş fotoğraf negatifleri gibi kaybolsa da Prenses Anne'de bir şey değişmedi. Onun eğilmez özü. Özel hayatı da fırtınalıydı. 1972 olimpiyat şampiyonu ve yetenekli bir binici olan Mark Phillips ile evliliğinden Zara ve Peter adında 2 çocuğu oldu. Ancak evlilikte çatlaklar oluştu ve 1992'de İngiltere kraliyet ailesi için art arda düşen domino taşları gibi geçen o zor yılda 18 yıllık evliliği sona erdi. Anne daha sonra Amiral Timothy Lawrence ile her türlü kraliyet şovundan uzak sessizce evlendi. Tüm çalkantılara rağmen Anne asla mutsuz bir hayat sürmedi. Sadece olağanüstü zorlu bir hayat sürdü. Belki de bu yüzden kendi çocuklarının kraliyet unvanları taşımasına izin vermemeye karar verdi. Kraliçe teklif etmişti ama Anne inatçılıktan değil, net bir bilinçle reddetti. Ünvansız bir hayatın Zara ve Peter için muhtemelen daha kolay olduğunu, bir ünvanın sadece kapıları açmakla kalmayıp aynı zamanda gölgeler de düşürdüğüne inanıyordu. Çocukları da onu doğruladı. Kızı Zara, kraliyet beklentilerinin altın kafesinin dışında büyüdüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Prenses Anne hayatı boyunca kraliyetin ona yüklediği neredeyse tüm beklentileri yerine getirirken bunu çoğu zaman gönüllü olmaktan çok görev bilinciyle yaptı. Ancak zaman zaman kraliyet çizgisinden tamamen ayrıldığı anlarda oldu. Bu anlardan biri ona tarih kitaplarında bir yer kazandırdı. O bugüne kadar resmi olarak hüküm giymiş tek İngiliz kraliyet ailesi üyesidir. 2002 yılında köpeği halka açık bir parkta kontrolden çıktı ve 2 çocuğu düşürdü. Anne, köpeğinin uysal ve oynamayı seven bir hayvan olduğunu düşündüğü için böyle bir olayın yaşanacağını beklemiyordu. Sonunda hakim köpeğin eğitimden geçmesi gerektiğine hükmetti ve Anne para cezası ödedi. Bu adının resmi kayıtlarda yer aldığı tek an değildi. Anne'in direksiyon başında çok daha dürtüsel bir tarafı olduğu ortaya çıktı ve defalarca aşırı hız yapmaktan dolayı ceza aldı. 1990'da bir ay boyunca ehliyeti bile elinden alındı. Bu bir prensesin bile günlük kuralların üstünde süzülmediğinin kanıtıydı. Tüm bu aksaklıklara rağmen Anne kraliyet ailesinin en etkileyici kişiliklerinden biri haline geldi. Yolu nadiren düzdü, çoğu zaman taşlıydı. Ama zamanla, ünvanlarla değil de çalışarak saygı kazanan kraliyet ailesinin en çalışkan üyelerinden biri oldu. O hayatı boyunca şaşırtıcı bir şekilde sürekli başkalarının gölgesinde kaldı. Sanki kader onu hep sahnenin en aydınlık yanına koymuştu. Oysa uzmanlar Anne'in en etkili ve aynı zamanda en hafife alınan kraliyet üyelerinden biri olduğunu vurguluyor. Sessiz etkisinin kraliçenin kararlarını bile şekillendirdiği söyleniyor. Onun etkisi Windsor hanedanının tarihi boyunca sessiz ama güçlü bir çizgi gibi uzanıyor. Babası Prens Philip 2021'de vefat ettiğinde bu kayıp Anne için en büyük dayanağına, öğretmenine, eleştirmenine ve ahlaki pusulasına veda etmek anlamına geliyordu. Cenaze alayında geleneksel olarak erkekler yürürken tarihi bir adım atarak babasının tabutunun arkasında yürüdü. Görevi yerine getirmekten fazlasını yapan bir kızın onuruyla geleneği yıktı. Prenses Anne'in hikayesi böyle bitmiyor. Her anı,
her perdenin arkasına bakış ve ancak ikinci bakışta görülebilen her gerçekle yeniden başlıyor. Peki siz Prenses Anne'i nasıl görüyorsunuz? O gerçekten monarşinin görünmez gücü mü, yoksa hikayesi çok daha fazla ilgiyi hak eden hafife alınmış bir kahraman mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Eğer bu tarihi yolculuktan keyif aldıysanız kanalımıza abone olmayı ve iletişim ayarlarını açmayı ihmal etmeyin. Böylece gelecekteki videolarımızı kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.